Herkese merhaba. Dağların ortasında izole, kendi kendine yetmeye çabalayan Lucky Spring Farm, yani Türkçesiyle Şanslı Kaynak Çiftliği'nin bu özet bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bu çiftlikte olan her şey, kendim de dahil, bir özetini göreceksiniz. Aslında farklı kanallarda bunu yaptık. Özellikle Muratça'da ve bir iki televizyon kanalında. Fakat hep onların sorusuna cevap verdim diyeyim ben. Şimdi kendi kanalım için ilk defa böyle bir özet video çekiyoruz. Çiftliği yaklaşık 6-7 sene önce, pandemiden 3 sene önce bu araziyi satın aldım. Toplamda 5 dönüm bir alana kurulu. Bahsettiğim gibi başta aslında Gökpınar köyünden bile 1 kilometre uzaklıktayız ve dağların ortasında gerçekten izole bir şekildeyiz. Özellikle burasını seçtik. Arazi güneye bakıyor, katman katman ve böylelikle katman katman olmasının en önemli şeyi, bütün çevre güneye bakıp kat kat daha fazla alan aslında var. Ve aynı zamanda suyumuzu en yukarıdan en aşağı hiçbir enerji veya kullanmadan tamamen yer çekiminin etkisiyle suyumuzu bu arazide istediğimiz noktaya ulaştırabiliyoruz. Ve yönetimi daha kolay oluyor. Arkada gördüğünüz ev süper kerpiç, süper adop ya da toprak çuval stiliyle yapılan, aslında Harran evlerine benzeyen o tekniği alan bir ev. Basitçe çuvalların içerisinde kubbe şeklimizi oluşturup bu çuvalları da her katta tek tek dövüyoruz. Yani sıkıştırılmış toprak yaratıyoruz. Arkamda gördüğünüz bu evi biz günlük yövmeyeli çalışan köylülerle birlikte 28 günde tamamladık. Açıkçası biraz başa sararsam, bu hayalim benim, çoğu insan soruyor işte şehirde çok mu seni sinirlendirdiler bunu aldığında. Aslında bütün bu yaşayacaklarımı bildiğim için üniversite zamanında, üniversitenin başında böyle bir kafamda yavaş yavaş kendi kendine yetmek gerçek özgürlüktür düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Üniversitede yüksek elektronik mühendisiyim. Elektronik okudum tabii. Aslında seveceğim işleri de buldum genç yaşta. 4-5 kıtada diyeyim projeler yapıyordum. Hala yapıyorum. Tabii tek amacım, hedefim buydu. Hatta zamanında patronlarıma bile söylüyordum böyle en zirvedeyken, yakında çiftçi olmak için gideceğim ben buralardan diye. Ve sonunda 3 senelik uzun bir arayışın ardından bu araziyi Bodrum'da Gökpınar Köyü'nde buldum ve aldım. O sıralarda Kazakistan'da aynı projede çalıştığım İngiliz bir mimar, e, Paul Richardson, tam o sıra araziyi alıp orada açılışa gittiğimde, resimleri gösterdiğimde, burası tabii ormanın içindeydi maalesef. 3 sene önceki yangında her şeyi kaybettik. Resimleri görünce ne yapacaksın dedi. Tabii ki önce dedim kendime prefabrik bir ev yapıp bahçe yapacağım yani. Deyince tabii bir sinirlendi. Dedi orada dedi doğal bir ev olması lazım. Madem doğanın içerisindesin. Bana doğal yapılardan bahsetmeye başladı. Tabii görür görmez dedim ki tamam, bu olmalı. Ama ben tek başıma yapamam. Sen de gelirsen yaparız. Sağ olsun, o da hayatında büyük bir değişiklik yapıp aslında burayla birlikte buraya geldi. Yaklaşık 6-7 ay burada kaldı. Hemen bunun ardından ilk iş, kendi kendine yetmek için aslında su idi. Bilirsiniz, elinde dut dalıyla, genellikle taze dut dalıyla su bulan abiler vardır. Özellikle bu şey onlarda daha iyi çalışır. Herkesin manyetizması herhalde buna uygun değil. İsmail abi bu çevrede en meşhur su buluculardandır. Hatta kuyuyu açtırdığımda jeoloji şeylerine sordum burada suculara. Ya bunun aleti yok mu? Bu aletle biz, hani ben de elektronik mühendisiyim, daha rahat. Emin ol Cengiz dedi, aletin bulamadığı çatlakları bile görüyor İsmail Bey dedi. Neyse, İsmail abi yerimizi, noktamızı buldu. Şans eseri ki kazdığımızda yaklaşık 135 metreden bir kaynağa denk geldik. Ve bu kaynak sürekli yukarıya akar hale geldi yaz kış. Bu yüzden de çiftliğin adını aslında Şanslı Kaynak Çiftliği koyduk hep beraber Paul'la birlikte. İngilizcesi de Lucky Spring Farm. Genellikle sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da Lucky Spring Farm olarak ismimiz geçiyor. Suyumuzu bulduk, çok şanslıydık. Baktık su akıyor. Hemen burada da bir tepe var. O tepeyi krater gibi oyduk.
Havuzumuzu yaptık. Su toplama havuzumuzu. Yaklaşık 3 metre derinliğinde, 110 metre genişliğinde bir su toplama havuzu. Bütün kaynaktan çıkan su bu havuzda birikiyor. Havuzun altına maalesef gider yapamadık. Taşan su. Üstten ilk altta ve üstte 2 tane çıkışımız var. Bir tanesi alttan bütün bahçeye boylu boyunca aşağı uzanıyor ve sağa sola ayrılıp çeşmelere. Çeşmelerin ucunda da otomasyon cihazlarına bağlanıyor. Bu otomasyon cihazları pille çalışan otomasyon cihazları. İstediğiniz saatte ve dakikada kendini açıp kapatabiliyor. Bu sayede bütün buradaki yaklaşık 40 tane zeytin ağacı, 80'e yakın da ben normal meyve ağaçları diktim. Ağaçlar damla sulamayla yazları sulanıyor otomasyonla. Akan tamamen yukarıdan akan suyumuzla diyeyim size. Hiçbir pompa veya enerji harcamıyoruz bunun için. Hemen eve geri döneyim. Ev bahsettiğim gibi 28 gün sahada geçen süreyle tamamlandı. Yani sahada biz 28 gün çalıştık. Bu tabii 2 ay gibi düşünebilirsiniz. O sene çok yağmurlar vardı. Durduk, ettik. Ben ortaya yapmak için durdum. Bir ara Paul yurt dışına gitmesi gerekiyordu. Rusya'ya gitti geldi. Yani ev ama toplamda sahada geçen süremiz 28 gün. Ve 28 günde Paul, ben ve köylüler bu evin dış kabasını bitirdik. Ondan sonra tam pandemi zamanı buraya bir 2 günlüğüne bakmaya geldiğimde pandemi patladı ve burada kalmak zorunda kaldım. Hemen arkamdan ailem de geldi. Yaklaşık 4 kişi burada yaşamaya başladık ama ev yaşanabilecek düzeyde değildi açıkçası. İçi daha salonda hiçbir şey yoktu. Yerden otlar bitiyordu. Ev tamamen toprağın üzerine kurulmuş bir ev. Bahçemiz yoktu. Evin önündeki hiçbir şey, taşlar yoktu. Aslında biz bu yüzden pek pandemiyi de pandemi olarak geçirmedik. Ailece 4 kişi hiçbir usta musta gelmeden bütün bu gördüğünüz alanları yapmaya başladık. Yalnızca şu benim oturduğum merdivenler ve yanımda gördüğünüz mini sera ve onun yanında gördüğünüz verandamız Tekin Usta tarafından yapıldı ve ekibi tarafından. Onun dışında neredeyse burada gördüğünüz her şey yalnızca ben, ailem ya da gönüllülerle yaptığım şeylerdir. Zaten istesek de buraya usta gelmiyor öyle kolay kolay. Burada bahsettiğim gibi permakültür sistemini uyguluyoruz. Yani tamamen doğayı mimik ediyoruz, doğayı taklit ediyoruz. Kesinlikle organik gübre adında değişik gübreler almıyoruz açıkçası. Burada her şeyi toprağımızı tüm kompost yöntemleriyle yapıyoruz. Bütün kompost çeşitlerini uyguluyoruz. Solucan gübresi yapıyoruz. Atıklarımızı değerlendiriyoruz. Aslında permakültür demek sürdürülebilir bir şekilde sürekliliği sağlayarak yaşayan bir kültür demek. Zaten onun içinde o yüzden perma ve culture kültür isimleri var. Burada bizim suyumuz, daha doğrusu atık sularımız arıtılıp bir şekilde gene toprağa karışıyor. Siyah ve gri su sistemini uyguluyoruz. Yani siyah su dediğim sadece klozetin suyu diyeyim. Diğer bütün sular gri su. Evin çevresinde arıtılarak mıcırların içerisinde bazı bitkilerin, sazların içerisinden geçip bahçeye karışıyorlar döne döne. Aynı şekilde klozet atığımız da bir yerde toplanıyor kuru duvar sisteminde. Taşan bir aşağıdaki arazinin altına özel yapılan bir yere gidiyor. Üzerinde de bitkiler büyüyor. Ne bir koku ne bir şey, yani söylemesem kimse anlamaz. Yani biz sürdürülebilir olup burada her şey geri dönüştürülebilip bir şeyden birden çok fayda sağlayıp yaşamak aslında permakültür sistemi. Ben de bu sistemin içerisine kendimi bıraktım tamamen. Evi bitirir bitirmez ilk işimiz hemen arkamda gördüğünüz yükseltilmiş sebze bahçeleri yapmak. Aslında toprağımız bizim çok kirli. Kirli bir toprağımız var. Ve yani zamanla daha da iyi hale geliyor ama ben yükseltilmiş sebze yatağı kurmak istedim. Çünkü bunları yaptığımız kendi kompostlarla, aslında yerinde kompostla yaptık. Hüger kültür yöntemiyle içlerini doldurduk. Yani en alta büyük dal parçaları koyuyorsunuz. Hemen üstüne saman, mutfak atıkları, bahçe atıkları, yaptığınız bütün kompostlar, tekrar saman, katman katman. Kendi yatağınızı kendiniz yapıyorsunuz ve uzun süre kendi kendini gübreleyen bir yatak haline geliyor. Ki bu sırada yapmaya devam ediyorsunuz kompostunuzu. Bütün bunları yapmaya
yaptığımız için aslında bu bir süreç aldı. Pandeminin ilk bir senesinde aslında hiçbir ürün yetiştirmedik diyeyim. Çünkü toprağımızı zenginleştirmeye çalıştık. Atıklarımızı değerlendirdik, yatakları yaptık. Ve şimdi gördüğünüz yataklar oluştu. Bu yataklarda, daha doğrusu bütün arazide biz kardeş bitkiler yöntemini kullanıyoruz. Yani birbirine yarar sağlayan bitkileri birlikte ekiyoruz. Örneğin domatesin yanında muhakkak fesleğen, zinniyalar yani kirli hanım çiçekleri. Ondan sonra kadife çiçekleri. Ve şimdi bu arkamda gördüğünüz bahçe aslında bizim zon 1 dediğimiz yani birinci bölge bahçe. Permakültürde bitkilere verdiğiniz çabayla, yakınlıkla kendinize bölgeler oluşturuyorsunuz. Aslında burada kısaca anlatmam gerekirse zon 0 bölgesi yani 0 bölgesi sizin eviniz. Bölge 1 hemen evinizin yanında sizin en çok ilginize ihtiyaç duyan sebzeleri, meyveleri yaptığınız bölge. Genellikle yataklar oluyor işte. Sürekli budamaydı, bilmem neydi, sulamaydı. Zon 2 bölgesi gene evinize zon 1'den biraz daha uzak, lakin onlardan biraz daha az isteyen, ilgi isteyen bitkilerin dikildiği yer. Zon 3, zon 4 diye gidiyor böyle arazinizin büyüğüne göre. Tabii ki mesela en az ilgi isteyen ağaç gibi şeyleri biz daha aşağılara diktik. Zon 3'te tavuklarımız var, zon 3'te aynen öyle. Buna göre burada bir alan oluşturduk. Fakat burada ticari bir şeyde gözetlemediğimiz için her şeyi apar topar yapamazsınız permakültürde. Yani gerçekten doğayı mimik etmek istiyorsanız o doğanın içerisinde biraz yaşayıp gözlemlemeniz gerekiyor. Yağmur suları nereden akıyor, sel nereden oluşuyor, toprak nasıl gidiyor, yazın nasıl, kışın nasıl. Buna göre bütün bu yerleşimi, bölgeleri, nereler gölge alıyor, neye göre yapıyor, yavaş yavaş aklınızda oluşturup planlayıp yavaş yavaş uyguluyoruz biz burada. Ben burada diyeyim. Çünkü zaten hızlı olamaz, bir geri dönüşümle hayat bulduğumuz için, kompost yaptığımız için bu kompost hemen 3 günde olan bir şey değil. Metreküplerce toprak yapmam benim 1-2 ay sürüyor. Bu sebepten dolayı yavaş yavaş emin adımlarla gözlemleyerek yapılması gerekiyor. Mesela gözlemlerimiz sonucu buradan yağmur suyu çok hızlı bir şekilde arkama akıyordu. Biz de oraya bir gölet yaptık suyu tutmak için. Aynı şekilde büyük göletimizden zaten suyun aktığı yere geldik. Aşağılarda da yağmur suyu hasatı yapabileceğimiz çukurlar açtık. Yani suyu tutabileceğimiz, araziye yayacağımız ve araziye emdireceğimiz, akıp gitmesin diye çabaladık. Bunlar hep gözlemlerin sonucunda olan şeyler. Gözlem yapmadan ve yani içinde yaşamadan öyle pat diye bir proje, daha doğrusu doğal yaşam projesi yapılmaz diye düşünüyorum. Arazide kalıp zaten ister istemez ben tek başıma olduğum için biraz sabırlı olmanız gerekiyordu. Fakat bu 3-4 senelik bahçe deneyimini şimdi göreceksiniz. İlk sene hiçbir şey üretemedik. İkinci sene yani hadi 8 ay bir şey yapmadık diyelim. Yavaş yavaş toprağı kullanmaya başladık, ekmeye başladık. Budama işleriydi. Her mevsim, her kitap gerçekten farklı. Görmeniz gerekiyor. Yani burayla 5 kilometre arasında bambaşka bir mikro iklim bile oluşabiliyor. O yüzden her genelleme sizin için geçerli olmuyor. O yüzden deneyerek biraz öğrenmeniz gerekiyor. Bu denemenin sonunda da 3 sene sonunda da böyle bir bahçem var şu an benim. Gelin biraz bahçeye bakalım. Evet, burada yeni diktiğim kabaklar var. Hıyarlar da girecek araya. Bakın bu 15'e 15 inşaat hasırı. Geçen sene denedik, biraz kısaydı, altından geçemiyorduk. Bu sene büyüğünü aldık. Kabakları hemen altına diktim. Dediğim gibi buraya salacak hıyarlar ve ona benzer bitkiler de ekeceğim. Daha yeni diktiğim için bunlar biraz solmuş, alışmamışlar. Şimdi bunlar böyle burayı bir kabak hıyar tüneli yapacaklar. Salatalık tüneli diyelim. Topladığımız artık son baklaların geri kalan bütün dalları, ağaçları, bunlar komposta gidecek. Burada bir tane kedi büyütüyoruz. Kocaman oldu. Yakında alıp yiyeceğiz değil mi lan? Fesleğen. Yaramaz seni. İşemiyorsun değil mi buralara? Soğanların arasında. Evet, burada gördüğünüz soğanlarım var. Orada bir tane enginarım. Şöyle bu ikisini artık, baklalar vardı full. Artık da hepsini alıp
yavaş yavaş yazlığa döndürmeye başladık. Sürekli bir dönüşüm var. Bakın buraya mısırlar ektim. Mısırların yanına da fasulyeler ekeceğim. Önce mısırların biraz büyümesini bekliyorum. Evet. Çileklerimiz burada da. Bunların hepsi alabiliyor muyum? Bakın sarımsak. Gayet de güzel oldu tadı falan. Sarımsağı bu sene becerdim. Lahanalarımız var. Pazılarımız var. Bakın bu pazıyı toplamadık bilerekten. Artık tohum vermesini bekliyoruz. Tamamen atalık tohum kullanıyorum. Pırasalarımız var. Pazılar, ıspanaklar her yerde. Bunlar kale dedikleri kıvırcık lahana sanırım. Pek Türkiye'de kullanılmıyor, bilinmiyor ama hem bahçe için. Pancarımız var. Kocaman olmuş. Evet, biberiye. Bunlar tek bir dağda diktiğimde şimdi kocaman oldular. Sardunyalar. Boz. Evet, bunları hep ressam arkadaşım yaptı, Melis Elmas. Anton ile yaptığımız tavuk kümesimiz. Aslında benim tam boyun fıtığımın başladığı zamanda yaptık. Çok insan dedi ne yapıyorsun diye de yapmaya devam etmiş bulunduk. Şimdi biraz depo gibi tavuklarımız yakında gelecek. İçerisini göstereceğim. Yarısını boş bıraktık ki çıkan gübreleri altta toplayabilelim. Hem temizlemesi kolay olsun. Hem de sağlam büyük bir tavuk kümesi yapmış olduk. Bakalım. Rahmetli bir köpeğim vardı. Tavuk boğuyordu. Kendisi de aniden gitmeyi tercih etti. O yüzden artık tavuk alabilirim. Ondan dolayı bayağıdır bir duruyordum. Yani tavuk mavuk alamıyordum. Ne yapacağım, bir de onlara mı koşturacağım. Sürekli tavuk boğacak, sinirimiz bozulacak diye. Ama şimdi o gittiğinden beri tavuklar için biraz daha hızlandırdık. Kapıyı yaptık. Evet, burası küçük seramız. Adını unuttuğum bu kırmızı çiçeğimiz var. Borazan çiçeği mi? Yıllardır ilk sene almıştım. Hala duruyor. Limon otumuz var. Uzak Doğu'nun ve arasında benim kalp asmam. Bakın ben bunlara kalp asması diyorum. Bütün bahçeye sarılı. Kalp şeklinde. Dikensiz güzel bir asma. Ama gayet de pis bir asma yani, her yere dadanıyor. Evet, buradaki kabaklarımız kocaman oldu. Çiçek de vermiş bakın. Buraya bir tane domates ağacı dikmişim kabakların arasına. Kerevizlerim var. Aloe veralarımı çoğaltıyorum. Burada bir dragon fruit daha yeni diktim. Bakın vermiş yandan. Orada bir domatesimiz daha. Rezenemiz. Patlıcanımız. Ki patlıcan da vermiş. İçinde yamuk mumuk çıkmış zavallı. Kötü kopardım ama. Evet, patlıcanımız. Pırasamız. Bunlar salatalıklarımız. Hatta o da vermeye başlamış. Şöyle ufak ufak sallıyorum. Tıbbi kekiğimiz. Aloe veram. Burada da bir tane salatalığım var ama onu asmayı unuttum. Tabii ki pazılarımız. Böyle küçük bir sera. Hazır gelmişken size bu içeriği göstereceğim. Kubbe aslında 3 katlı. Burada güneş enerji sisteminin invertörleri ve bataryalar var burada. 12 adet. Bu içerisi de bizim 3. katın en altı aslında. Mahzen dediğimiz yer. Bu mahzende biz solucan gübresi yapıyoruz. Bahsettiğim gibi bunların detayları hep bölümlerde var kanalımızda. Bakın burası bitti. Yemekleri buraya aldık. Abilerin hepsi buraya geldi şimdi. Bakın solucanlara dolu. Bu hamile. Şimdi burada yemek yiyorlar. Milyonlarca. Evet, atıklarımızı buraya atıyoruz. Onlar da bize yiyip çok güzel bir gübre veriyorlar. Evet, küçük seramızın hemen yanında gene yükseltilmiş yataklardayız. Bakın burada yeni yaptığım bir yükseltilmiş yatak var. İçinde her şey var. Bunlar bakla.
Altında gübreler, atıklar. Bakın yavaş yavaş toprak olmaya başlamış bile. Bunu yazın ortasında herhalde aktive edebilirim. Burada toplamadığımız baklalarımız, artık bunlar da alınıp bu yatağı da yaz için hazırlayabiliriz. Burada gene baklalar var. Ve şimdi gelin büyük seraya, bakın burada da bir çıktı. Hint yağ ağacı, kastrol yağ ağacı. Çok güzel gözüküyorlar, o yüzden sağa sola dikiyorum. Kendileri zehirliymiş. Bu arada 40 tane zeytin zaten aldığımda arazide vardı. Bunların 2 tanesini yangında kaybettik. Evet, yaklaşık bu 40 zeytin ağacının yanına biz 60'a yakın normal meyve ağacı diktik. Fakat bunda nasıl diktik? Yeşil gübre olarak adlandırılan baklagiller mesela şu an bütün arazide görüyorsunuz. Yoncalar ve ak3güller vardır. Bunlar baklagil çeşitleri. Aynı zamanda bakla, bezelye, bunların hepsi aslında toprağa azot bağlayan, azot bağlayıcı bitkilerdir. Yani toprağa havadaki azot bağlar, gübre oluşturur sizin için. Azot gübresi falan atmanıza gerek kalmaz ondan sonra. Aynı zamanda akasya gibi ağaçlar da bu şekilde azot bağlayıcı ağaçlardır. Biz bu ağaça bir tane akasya diktik, azot bağlayıcı ağaç. Tabii ki bütün her yerde, yerlerde baklagiller var, yoncalar var. Bu ağaçların etrafına da azot bağlayıcı meyve ağaçlarını diktik. Hemen yanı başınızda bir incir, burada bir dut ağacı, arkamda elma, nar, başka bir erik ağacı, şeftali, yani her türden 2-3 tane olmak üzere bayağı bir ağaç diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Yeni pekan cevizleri diktik 2 tane İso Baba'dan aldığımız, İso Baba'nın çiftliğinden. Bütün arazide bu şekilde göreceksiniz. Ortada bir tane azot bağlayıcı ağaç, çevresinde de meyve ağaçları. Bu sayede de biz sürekli hani gübreleme işini de doğaya bırakıyoruz. Asıl amacımız burada bizim gıda ormanları yaratmak. Gıda ormanı deyince girdiğiniz bir ormanda her şeyin yenilebildiğini düşünün. Bunu yaratmak istiyorum ben burada da. Bu gıda ormanı yaratmak için de tabii ki biraz zamana ve sabra ihtiyacınız var ki doğayı düzgün şekilde taklit edebilirsiniz. Evet, bu sazlıklar aslında kendiliğinden çıktı. Çünkü buradan bir su geçiyor. Ne suyu derseniz evde bahsettiğim gri su. Evin bütün etrafı kalenin çevresi gibi kazılıydı. Sonra mıcır ve borularla dolduruldu. Bütün evde kullandığımız lavabo suyu, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ki bu arada doğal deterjanlar kullanıyoruz. Yukarıdan evin etrafından toplanıp dönüp dolaşıp buradan geçiyorlar. Suyu seven ve suyu temizleyen bitkilerin de kendiliğinden çıkması harika oldu. Geldik seramıza. Seramız gayet renklendi. Öncelikle fasulyeden burada duvarım var. Bu arada serayı bir sene önce açtık. Anca toparlandı toprağa. Şöyle ki bu sefer burayı yükseltmedim. Yüksek ağaçlar olacağını düşündüğümden serada. Yükseltiden çalmamak için bu sefer tam tersi mezar gibi kazdım buraları. Ve içlerini doldurmaya başladım gene hügel kültürü yöntemiyle. Şimdi de gayet verimli, harika bir toprağımız var. Allah, çilekmiş la bu. Kurumuş ama. Cacık. Tabii ki harika bir toprağımız oluştu. Burada da aynı şekilde göreceksiniz. Hiçbir şekilde aynı bitkileri yan yana dikmiyoruz çoğunlukla. Yani bir karışım var. Birbirlerini seven kardeş bitkiler karışımı burada da geçerli. Kocaman bir Hint yağı çiçeği ve limonumuz var burada. Bebeleri buralarda tutuyorum. Orada hibiskus, yani gül hatmi dediğimiz hibiskuslarımız oluyor. Daha diğerleri çıkmadı. Bunları çoğaltıyorum. Burada bir tane çelik dediğimiz asma var. Amarant, horozibi. Hem tohumları çok yararlı hem yaprağı. Domateslerimiz artık olmak üzere. Hatta bir tane kırmızı gördüm oralarda. Bu abi ipinden ayrılmış. Tekenine biraz zor oldu ama galiba oldu. Bakın zinniyalarımız. Arada fesleğenlerimiz. Bunlar fesleğen gibi almak lazım başında.
Bunları başından toplayın ki daha verimli olsun. Killa hanım çiçeği, fesleğenlerimiz mis gibi koktu bile. Burada bir papayam var. Fasulye duvarım tekrar. Fasulyelerim oldu. Muzumuz. Her yer fasulye bakın. Neredeyse yenecek kıvama geldi. Uh, bayılıyorum. İçine bakar mısınız? Evet, muzumuzdan sonra bakın bunlar tere. Ondan sonra yeni de dikmişim de dragon fruit. Ejder meyvesi. Kerelerimiz. Roka. Limonum var. Arada maydanozlar var. Burada biberlerimiz. Patlıcanlarımız dün babamla topladım ama şunları görmemişiz. Patlıcanlar kıştan kalıyor, buduyorsunuz. Yazın tekrar çıkıyor. 3-4 senede bir kökten değişiklik yapabiliyorsunuz sanırım. Yani bende tuttu. Bunlar geçen yazdan kalan patlıcanlar. Sanırım biberler. Kocaman olmuşlar. Evet, seramız böyle. Her sene, her ay değişen bir seramız var. Bakar mısınız, bu fasulyeler biraz fazla coşmuş. Yukarıya çıkmışlar ki ben 1,90'a yakınım. Şu an 2-2,5 metreye çıkmışlar. Aha, çok şanslısınız. Çarkıfelek çiçekleri açmış. Bakın burada beyaz bir tane var. Adının neden çarkıfelek olduğunun en büyük kanıtı. Bir tane de burada renkli gördüm. Burada daha renklisi var. Ve bir sürü de çiçekler geliyor bakın. Bunların her biri yakında açmak üzere olan çarkıfelekler. Ondan sonra da pasiflora dediğimiz bitki aslında bu. Bize meyvesini veriyor. Gördüğünüz gibi damla sulamalar her yere döşeli. Kendi kendine yeter olmak için özellikle böyle izole bir yerde sudan sonra en büyük ihtiyaç elektrik idi. Buraya zaten bir şebeke elektriği yok. Ee, Daha doğrusu sen çekersen veririz elektrik derler. Onun yerine ben güneş enerjisi yapmayı tercih ettim. Yaklaşık 30'a yakın panelimiz var. 10 kilovata yakın gücümüz var. Aynı zamanda trifaze olan pompamızı da bununla çalıştırabiliyoruz. Trifazeye çevirip. Ee, Sadece bataryalara, gece bataryalara bağlıyız. Eğer böyle bir yaşam sürecekseniz açıkçası kullanımda dikkatli olmanız lazım. Yani onda da sürdürülebilir bir kullanıma doğru yönelmeniz lazım. Bu ne demek oluyor? Biz bütün ağır yüklerimizi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ne bileyim kettle'dı, metal'dı, bütün bunların hepsini gündüz akşam güneş varken 4'e 5'e kadar kullanabiliyoruz. Ondan sonra sadece aydınlatma, televizyon gibi veya işte şarjlar, bilgisayar gibi temel ihtiyaçlara dönüyoruz. Asla ve asla güneş yokken veya karanlıkken bataryalarımızı boşa tüketmemek için, çünkü en hızlı bozulan şeyler onlar veya en hızlı değiştirmeniz gereken ve en pahalı olan şeyler onlar. Daha uzun ömürlü kullanabilmek için burada elektrik tüketimimize gerçekten çok dikkat ediyoruz. Gündüz bu saatlerde böyle güneş varken hey istediğinizi kullanın ama güneş yokken ve gece gerçekten hani ne kullandığımıza dikkat ediyoruz. Evet, bu da şu an kanalımızda yapımını, bu süper kerpiç evin yapımını anlattığımız diğer bir kendi evimden biraz daha küçük versiyonu olan yeni kubbe evimiz. Burası kubbe olacak. Yavaş yavaş içeriye gitmeye başladı. Geçen sene Eylül sonunda başladık. Kasım'ın ortasında durduk. Şimdi artık parmağım da düzelmeye başladı. Herhalde en geç 15 Mayıs gibi, yok 10 Mayıs gibi tekrar yapımına başlayacağız. Öğrenmek isteyenler bu atölyeye katılabiliyor. Genellikle bir hafta sürüyor yani maksimumu. Bizimle iletişime geçiyorsunuz. Zaten detayları konuşuyoruz. Bu evi yaparken insanlar çuvalların sadece şekil verip bu toprağa ezme amaçlı olmadığını düşünüp, sanki evi de tuttuğunu düşünüp herkesten tek bir soru vardı. Çuvallar yırtılınca eviniz çökmeyecek mi? Hatta çuvallar yırtılınca eviniz çökecek dediler. Bakın, bu sıkıştırılmış toprak.
Bunda gerçekten çok 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 az çimento var. Ve ne kadar sağlam olduğuna siz bakabilirsiniz. Bütün evimin kenarı, şimdi orayı da göstereceğim. Zaten bu yöntemle yapıldı. Ve bunun üzerinde ne sıva var ne şey var. Hala ayakta. Başlar başlamaz bu kalıpları sökeceğim. Artık hiçbir amacı kalmadı çünkü tutanı tutuyor. Ve bu kemerin ne kadar sağlam olduğunu görecekler. Göreceksiniz daha doğrusu. Üzerine 5-6 kişi çıkıp zıplayacağız. Bu kemer bütün evi devam edecek taşımaya. O yüzden bu sadece ilk kemer çıkana kadar kullandığımız kalıp artık gereksiz ama workshop'un başlamasını bekliyorum. İnsanlara şov yapacağım. Evet, bu evle ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız siz de Mayıs-Haziran arasında olacak atölyeye katılabilirsiniz. Burada insanların bana en çok sorduğu sorulardan biri, bir, sıkılmıyor musun? İki, korkmuyor musun? Ah, burada sıkılmak çok zor. Öncelikle böyle bir çiftlik zaten amacınızsa yapılacak o kadar çok iş var ki ve bu işler genellikle bitmediği için sıkılacak bir zamanım hiç olmadı. Zaten kendi başıma hobilerim de var. Bodrum'da arkadaşlarım var. Arada onları da görmeye gidiyorum. Şarkı bile söylüyorum bazen. İçeride bütün müzik aletlerim var. Onlarla zaman geçirebiliyorum. Yani hobilerine zaman ayırdığında da kitap okuduğunda falan gerçekten sıkılacak hiçbir zamanınız yok. Hatta strese giriyorum ya şu ağacı dikmeliydik geç kalıyoruz. Havalar bir anda ısındı ne yapacağız gibi. O yüzden pek sıkılma ve korku yok. Çünkü korku burası benim alanım. Aslında dağ başında yaşayan kişi benim. Bence buraya izinsiz gelen korkmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, Onun dışında hayvanlarım var. 4 köpeğim, 4 kedim var. Mimi. Bir tanesi bu kör kedimiz. Körsün değil mi sen? Gözleri yok. Sürekli onlara da bir ilgi göstermeniz gerekiyor. Orman yürüyüşleri yapıyoruz hep beraber. Kedili köpekli. Sürekli bir şey var burada yapılması gereken. Mevsimi geliyor dağlardan kekik topluyoruz. O geliyor bu geliyor. O yüzden pek sıkılacak bir vaktimiz yok bizim. Gene tekrar söylüyorum. Onun dışında iki konu var. Birincisi burada gördüğünüz ve daha detaylı anlatmak istediğiniz her şeyi bana yazabilirsiniz. Ama öncelikle videoları kontrol edin. Güneş panelleriyle kompostlu birçok şeyi detaylıca anlattık. İkincisi de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hiçbir ücret ödemeden bizi takip edebiliyorsunuz. Lucky Spring Farm. Hepinize iyi günler dilerim. Umarım özetim güzel geçmiştir diyeyim.